Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırınsız, saatlerce uğraşmadan hazırlayabileceğiniz bir borcam dolusu, tadına doyum olmayacak enfes bir tatlı tarifim var. Gerçekten yediğinizde lezzetine bayılacaksınız. Hazırlaması da çok kolay arkadaşlar. Fırın kullanmak istemiyorsanız, fırınsız tatlı istiyorsanız bu tarif tam da sizler için. Tarife tam uyarak sizler de bu şekilde lezzetli tatlılar elde edebilirsiniz. Hemen tatlımın yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak kremamızı hazırlayalım. Bunun için uygun bir tenceremin içerisine 1 su bardağı toz şeker, 4 yemek kaşığı un ve 4 yemek kaşığı nişastamı alıyorum. Ben tariflerimde buğday nişastası kullanıyorum. Sizler mısır nişastası da kullanabilirsiniz. İlk etapta kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 6 su bardağı soğuk sütümü ekliyorum. 2 adet yumurta sarımı da ekledikten sonra malzemelerimi güzel bir şekilde çırpıyorum. Yumurta aklarımı da başka bir tarifimde değerlendirdim arkadaşlar. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar kremamı pişiriyorum. Karıştırmayı hiç bırakmadan sürekli karıştırarak pişirelim arkadaşlar. Kaynayıp koyulaştıktan sonra ocağımın altını kısıyorum. Kremamın kıvamı gerçekten muhteşem ötesi oldu. İçerisine 1 paket şekerli vanilin ve 1 tatlı kaşığı tereyağımı ekliyorum. Tereyağınız yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Yağım eriyene kadar karıştırıyorum ve kremamı ocağımın üzerinden alıyorum. Kremamın üst kısmını kapatıyorum arkadaşlar. Tamamen soğuyana kadar beklememiz gerekiyor. Bekleme süresinde kremamızın üzerini kapatalım. Bir buzdolabı poşeti veya streç film ile kapatabilirsiniz. Fakat kapatırken poşetinizin tamamen üzerine değmesi gerekiyor. Tamamen soğuyana kadar bu şekilde dinlendirdim. Daha sonra poşetimi alıyorum. Poşet daha kolay oluyor kapatmak için. Çok az bir miktar mikser yardımıyla kremamı çırpıyorum ve kıvamına bakıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı harika oldu. Daha sonra içerisine 1 paket sade toz krem şanti ve yaklaşık 180-200 gram kadar labne ekliyorum. Labneniz yoksa eklemeye de bilirsiniz, fakat varsa eklemenizi tavsiye ederim. 180-200 gram labne tam yeterli olacaktır. Tekrar çırpmaya başlıyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar bu şekilde mikser yardımıyla çırpıyorum. Mikseriniz yoksa el çırpıcısı ile de bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Lezzeti ve kıvamıyla harika bir krema oldu arkadaşlar. Farklı tariflerde de kullanabilirsiniz. Tatlımın yapım aşamasına geçeceğim. Bisküvilerimi ıslatmak için 2 yemek kaşığı granül kahvemin üzerine 3 su bardağı ılık suyumu alıyorum. Çırpıcı ile kahvemin çözülmesini sağlıyorum. Farklı kahveler kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Ben granül kahve kullandım. 2 yemek kaşığı granül kahvemi uygun bir karıştırma kabımın içerisine aldım. Üzerine 3 su bardağı ılık suyumu ekledikten sonra bu şekilde karıştırıyorum. Tatlımı yapmaya geçiyorum. Tatlımı hazırlamak için büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Borcamın alt kısmına kedi dili bisküvilerimi kahveli su ile ıslatarak diziyorum. Tarifimde kedi dili bisküvi kullandım. Farklı bisküviler kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Fakat bu bisküvi bu tarife çok yakışıyor arkadaşlar. Toplamda 2 paket kedi dili bisküvi kullandım. Kalabalık misafirleriniz için de hazırlayabileceğiniz alternatif bir tatlı tarifi olduğunu düşünüyorum. Hazırlamış olduğum kremamın yarısını bisküvilerimin üzerine gezdiriyorum ve her yerine eşit miktarda dağıtmaya çalışıyorum. Spatula yardımıyla güzel bir şekilde düzeltiyorum. Hazırlamak için farklı borcamlar, farklı tepsiler veya farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Ben büyük boy dikdörtgen borcam kullandım. Kremamın üst kısmına kedi dili bisküvilerimi tekrar kahveli su ile ıslatarak diziyorum.
Kahvenizi isterseniz biraz daha yumuşatmak için ılık süt ile de çözebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizlere kalmış. Kahve yoğunluğunu kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Bisküvilerimin hepsini diziyorum. Daha sonra kalan kremamın hepsini üst kısmıma bu şekilde döküyorum. Her yerine eşit miktarda dağıtıyorum ve üst kısmını tamamen güzel bir şekilde düzeltiyorum. Daha sonra tatlımı buzdolabına kaldırıyorum ve en az 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim vaktim olmadığı için tatlımı buzdolabında sadece yarım saat 40 dakika kadar anca dinlendirebildim. Daha sonra tatlımın üst kısmını süslemeye geçtim. Üst kısmını süslemek için ilk etapta kakao kullandım. Elek yardımı ile kakaomu eleyerek tatlımın üst kısmını tamamen kakao ile kaplıyorum. Bu aşamalarda tamamen sizlere kalmış, dilediğiniz şekillerde süsleyebilirsiniz. Tatlımıza yalancı tiramisu da diyebiliriz arkadaşlar. Süslemek için son aşamada da bu şekilde pişirme kağıdından şeritler kestim. Havlu kağıttan da kesebilirsiniz, pişirme kağıdından da kesebilirsiniz benim gibi süslemek istiyorsanız. Kesmiş olduğum şeritlerimi bu şekilde birer santim arayla tatlımın üst kısmına diziyorum. Süsleme aşaması ve süslemede kullanmış olduğumuz malzemeler tamamen sizlere kalmış. Dilediğiniz malzemeleri kullanarak farklı şekillerde de süslemeler yapabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım ve görüntüsü gerçekten harika oldu. Bütün şeritlerimi bu şekilde dizdim. Daha sonra Hindistan cevizi kullanıyorum. Hindistan cevizim ile arada kalan boş kısımları dolduruyorum. Kenarlarına taşırmadan bu şekilde ara kısımları Hindistan cevizi ile dolduruyorum. Hindistan cevizi sevmeyenler fındık kırıntıları, ceviz kırıntıları veya bisküvi kırıntıları da kullanabilirsiniz. Bu aşamayı da tamamladıktan sonra süsleme işlemini bitirmiş oluyorum. Tatlının lezzeti gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. Ben de daha önce denemiştim. Fakat bu tarifle yaptığınızda lezzetine gerçekten hayran kalacaksınız. O kadar lezzetli oldu. Hindistan cevizimi de tamamen kapladıktan sonra kağıtlarımı alıyorum. Gerdirerek dikkatli bir şekilde aldığınızda Hindistan cevizinizi dökmüyorsunuz ve görüntüsü gerçekten muhteşem oluyor. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu arkadaşlar. Pişirme kağıtlarının üstünde kalan Hindistan cevizlerinizi de tekrar kabınıza alıp kullanabilirsiniz. Tatlımı artık dilimlemeye geçiyorum. Bu şekilde dilimliyorum. Dediğim gibi tatlımı buzdolabında fazla dinlendiremedim fakat bu şekilde bile kıvamı gerçekten muhteşemdi. Bu şekilde dilimliyorum ve 24 kişilik tatlı elde ediyorum. Dilimleme aşaması da tamamen sizlere kalmış. Dilediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Kalabalık gelen misafirleriniz için de çok kolay hazırlanabilecek alternatif bir tatlı tarifi. Şimdi tatlımdan bir dilim çıkartarak sizlere göstermek istiyorum. Daha sonra tadım testine geçerek kıvamını da göstermek istiyorum. Hazırlamış olduğum tatlımın son aşamadaki görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Akışkan kremasıyla, kahveli bisküvisiyle gerçekten damakları çatlatacak bir tatlı oldu. Son aşamada kıvamı da bu şekilde. Krema tek başına mükemmel oldu. Bisküvi ile birleştirdiğimizde ve bu şekilde süslediğimizde de herkesin hayran kalacağı harika bir borcam tatlısı oldu. Zahmetsizce, saatlerce uğraşmadan fırınsız hazırlayabileceğiniz en kolay ve en lezzetli yalancı tiramisu tarifi. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Beni nereden takip ettiğinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.